Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mokka Elegance donanımımızın A'dan Z'ye tanıtımını yapmaya çalışacağım. Öncelikle isterseniz Mokka aracımızda niye yüzünü buruşturuyorsun oğlum? Niye yüzünü buruşturuyorsun? Yapınca benim Uşak Opel'den merhaba. Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Opel Mokka Elegance yani başlangıç versiyonumuzu hemen kısa bir tanıtım yapmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle Opel Mokka'dan biraz bahsedeyim isterseniz. Araçlarımızda tek bir motor seçeneği bulunuyor. 1.2 130 beygir, 230 Nm torka sahip, 8 ileri tam otomatik şanzımanla geliyor. Yani Mokka araçlarımızda dizel veya benzinli manuel modellerimiz kesinlikle bulunmuyor arkadaşlar. Bu motor nedir dersek de 4 yıl üst üste Avrupa'da yılın motoru ödülünü almış bir motorumuz var aracımızın üzerinde. Aracımızın genel detay özelliklerine bakmak istersek de motor verilerinden biraz bahsettim ki yine arkadaşım yan tarafta gördüğünüz gibi yazıyor. 0-100 hızlanması, yakıt tüketimi gibi bilgilerin hepsini de yine yan taraftan görebilirsiniz. Aracımızın başlangıç versiyonu olmasına rağmen arkadaşlar farlarımız sarı değil, beyaz led farlarımız geliyor. Bu farlarımız sayesinde uzun kısa aracımız kendisi yapabiliyor. Yani uzun far asistanımız var. Beyaz led gündüz farlarımız, sis farlarımız, aynı zamanda aracımızda ön park sensörleri de bulunuyor. Aracın ön camına doğru geldiğim zaman ise ön camında burada 2 tane sensör bulunuyor. Alttaki sensörümüz yağmur sensörümüz. Yani yağmur yağdığı zaman silgeçlerimiz otomatik çalışacak ve Opel araçlarımızda çok güzel bir özellik daha var. Yağmurun şiddetine göre silgeçler otomatik çalışırken siz yine buna direksiyonunuzun sağ tarafında bulunan silecek kolundan yine ince ayarda da bulunabiliyorsunuz. Onun üzerinde ise burada bir tane kamera görüyoruz. Bu kamera sayesinde araçlarımızda önünüze bir yaya çıktığı zaman aracımız otomatik frenleme yapacak. Öndeki araba aniden durduğu zaman otomatik frenleme başlatacak. Yani siz bir yere bakarken öndeki araba aniden durduğu zaman aracımız otomatik frenleme başlatabilir arkadaşlar. Aynı zamanda şerit koruma özelliği var. Bunların hepsini orada gördüğümüz kameradan yapıyor. Yani siz şeritte giderken farkında olmadan şeritten çıktığınız takdirde direksiyon hafiften size müdahale ederekten aracımızı tekrardan şeridin içerisine alacaktır. Aracımızda renk seçeneği olaraktan beyaz, gördüğünüz gibi gri siyah tavanlı, beyaz siyah tavanlı, mavi siyah tavanlı, yeşil siyah tavanlı. Elegans versiyonları zaten metalik boya opsiyon olarak alabiliyoruz. Aynı zamanda siyah tavan opsiyon olarak alabiliyoruz. Ancak siz derseniz ki ben siyah tavan istemiyorum derseniz düz gri, düz beyaz şeklinde de araçlarımız geliyor. Ama bugün size anlatmış olduğum aracım kontrast gri renginde siyah tavan opsiyonu bulunan bir aracımız. Aracımız satılmıştır. Şimdiden de yeni sahibine de hayırlı uğurlu olsun dileklerimi de buradan da sunmuş olayım isterseniz. Şimdi aracın isterseniz yan tarafından devam edelim Atakan Bey. Aracımızın sol tarafına baktığım zaman öncelikle jantlardan başlayalım. 17 alüminyum alışımlı jantlar var. Elmas kesim şeklinde. Lastiklere baktığım zaman ise 215, 60, 17 tabanlı bir lastik de gelmiş ve Continental marka bir lastik de gelmiş. Yine burada gördüğünüz gibi dodiklerimiz var. SUV'lerde biraz daha karakteri oluşturan burada bir dodik bulunmakta ve gördüğünüz gibi yan tarafta böyle gördüğünüz gibi SUV'ye özel bir tasarım dokunması var. Yine aynalardan devam edeyim. Siyah kaplamalı bir aynamız bulunuyor. Burada sinyallerde ledli aydınlatmalarımız bulunuyor. Aynalarımız elektrikli katlanabilir aynalar bulunuyor ve aynı zamanda aynalarımızda kör nokta uyarı sistemi var arkadaşlar. Kör nokta uyarı sistemi dediğimde siz aracın direksiyonundayken kör noktada, şu anda mesela ben aracın kör noktasındayım. Kör noktasında bulunan bir aracı aynalarımızın kenarına yanan ışıklardan uyarı vererekten kör noktada bir araba olup olmadığını size bilgi veriyor ki inanılmaz önemli bir şey aslında. Tamamıyla siz şerit değiştirirken kör noktada bir araba varsa aynadan da göremiyorsanız çarpışma riskiniz çok yüksek oluyor. Ancak bu kör nokta uyarı sistemiyle beraber böyle bir riskimiz ortadan kalkmış oluyor. Yine detaylara baktığım zaman siyah tavan demiştim. Burada bir tane krom detayımız şu şekilde devam ediyor. Aracımızın sol tarafında ise yakıt kapağımız bulunuyor. Dizel olmadığı için araçlarımızda AdBlue artık bulunmuyor arkadaşlar. Sadece yakıt kapağımız aracımızın sol tarafında büyük bir şekilde dizayn edilmiş bir kapak var. Yine ön tarafta led detaylar bulunurken istersen arka taraftan devam edelim Atakan Bey. Fıtı 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 fıtı. Evet, arka tarafta da yine baktığımız zaman led arka stoplarımız bulunuyor. Led sinyallerimiz ve led fren stoplarımız bulunuyor. Yine arka tarafta arka park sensörlerimiz ve şurada ise geri görüş kameramız bulunuyor. Ve panoramik bir geri görüş kamerası var arkadaşlar. Yani fazla yaklaştığınız zaman yukarıdan bir görüntüyle de size yukarıdan aşağıya da tamponları biraz daha net göstermeye çalışıyor. Arka taraflara baktığım zaman yine arka camlarımız kendinden karartmalı olarak geliyor ve bagajımızı açalım isterseniz. Bagajımız plakanın üstündeki şuradaki tuştan açılıyor. Bagajımızı açtığımız zaman burada bize arkadaşım da yan tarafa yazıyor. 350 litrelik bir bagaj karşılıyor. Bir tane de beyaz led aydınlatmamız bulunuyor orada. Alt tarafa doğru geldiğim zaman stepne bölümünde ise küçük boyda olsa bir tane aracımızda stepne bulunuyor. Yani Mokka araçlarımızda tamir kiti yerine stepne yer verilmiş. Bagajımızı da bu şekilde göstermiş olalım. Aracımız sağ tarafından, şimdi sol tarafında yakıt kapağımız vardı. Sağ tarafından detaylara baktığımız zaman yine kromlar, siyah tavan olması, alt taraftaki SUV'lere özel olan bu tasarımda yine bizi karşılıyor. Önden biraz bahsettiğim, arkadan yandan bahsettim. Şimdi isterseniz artık aracın içerisinden diz mesafesine bakalım. Öncelikle arka taraf nasıl, rahat mı değil mi? İsterseniz şimdi arka koltuklara. Evet arkadaşlar, öncelikle isterseniz boyumdan bahsedeyim. Boyum 1.92 arkadaşlar. Sürücü koltuğunu kendi boyuma göre ayarladığımda, yani ön tarafta benim gibi uzun birisi ve arka tarafta uzun birisi oturuyorsa diz mesafesine bakalım isterseniz. Arka tarafta
3 parmaklık bir tane diz mesafemiz bulunuyor. Ve ekstra şuraya doğru içeri doğru bir dizayn olduğundan dolayı rahat oturduğum zaman dahi dizlerim yine öndeki koltuğa değmiyor. Arka koltuklarda arkadaşlar oturduğumuz yerler kumaş dizayn edilmiş. Orta taraf ise deri kaplı bir malzemeyle kaplanmış. Yani aracımızın oturduğumuz yerler kumaş, diğer yerler ise deri kaplı. Yani yarı deri koltuk dediğimiz bir sistem var aracımızda. Arka tarafında şaft tüneli dediğimiz burada hafif yüksek olmakla beraber bir tane şaft tüneli bulunuyor. Ekstra Mokka eleganslarımıza 2022 veya önceki versiyonlarda bulunmayan arka tarafta 2 tane de USB çıkışını görüyorum ki çok güzel olmuş. Yani arka taraftakiler de telefonu takaraktan da çok rahat bir şekilde telefonlarını veya laptoplarını veya diğer malzemelerini buradan da şarj edebilirler. Evet, baş mesafesi yönünden de arkadaşlar araç zaten SUV olduğu için baş mesafesi konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani ben uzun boylu birisi olmama rağmen öndeki de uzun dahi olsa arka tarafta rahat bir yolculuk yapabilirim. USB'ler de güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Arkadan bahsedebileceklerim bu kadar. İsterseniz şimdi sağ yolcu koltuğundan devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de sağ yolcu ön koltuğundayım. Sağ öncü yolcu koltuğunda dahi koltuklarda yükselip ve alçalma özelliği var. Bu hani benim gibi uzun biriyseniz yan taraftaki bir insanda eğer ki alçaklık ve yükseklik ayarı yoksa gerçekten de beni rahatsız ediyor. Ancak şu ayar sayesinde sağ tarafta çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilirim. Torpidoya bakalım. Torpidoda maşallah diyebileceğim çok derin bir torpidosu bulunuyor aracın. Yani bir tane A4'ün çok rahat sığabildiği derin bir torpidomuz var. Yani araba çok büyük bir araç değil arkadaşlar. B SUV. Ancak torpido böyle araçlarda çok önemli oluyor. Ve torpido da çok başarılı olmuş. Çok, yani neredeyse motora kadar giden bir torpido bulunuyor. Yarı deri koltuklarımız yine burada karşılıyor. Burada güzel bir tane desen, estetik katmış ki güzel. Etrafında yine aracın gri olmasıyla beraber burada yine gri detaylar aracın içerisinde kesinlikle bütünlük sağlamış. Ve sütunlarımızda da burada hoparlörlerimiz bulunuyor. Sağ yolcu koltuğumuzdan da bahsettim arkadaşlar. Artık isterseniz sürücü tarafından devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi artık neredeyiz? Sürücü koltuğundayız. 4 cam otomatiğimiz, elektrikli katlanabilir yan aynamız, elektrikli ısıtmalı yan aynalarımız, far sensörümüz, yağmur sensörümüz, kendinden karan ışık diz aynamız. Bunları da baştan söyleyeyim. Hepsi aracımızda bulunuyor. Deri bir direksiyon simidi karşılıyor burada. F1 şanzımanımız var. Artı ve eksi butonlarımız burada bulunuyor. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, diğer trafik defa okuyucusuyla beraber çalışan memori hafıza tuşumuz da yine direksiyonumuzun sol tarafında yer alıyor. Sağ tarafında ise müzik kontrol tuşlarımız yer alıyor arkadaşlar. Burada Opel'in güzel bir dizaynı olan bir direksiyonumuz karşılıyor. Şimdi isterseniz aracımızı çalıştıralım. Frene bastım, start tuşumuza bastım. Aracımız çalıştı ki Mokka'ların şu egzoz sesine ben nacizane bayılıyorum. Sanki araçta egzoz varmış gibi ilk başta çalıştırılırken veya spor moda aldığınız zaman da güzel bir ses çıkartıyor ki çok başarılı. Aracı olanlar bana katılacaklardır. Evet, sürücü bilgi ekranından devam edeyim. 7 inçlik burada bir tane bilgi ekranımız bulunuyor. Burada ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte şerit okumaydı, kısa görmekti, yol bilgisayarıydı. Bütün bu verileri burada görebiliyoruz. Yol bilgisayarıyla alakalı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yol bilgisayarına geldiğimde direkt veriler gözüküyor. Bir daha tıkladığım zaman üzerine Trip 1 ve Trip 2 ekranlarını da buradan görebiliyorsunuz. Sağ taraftaki multimedya ekranımızdan devam edelim arkadaşlar. Burada 7 inçlik yine bir tane ekran karşılıyor. CarPlay ve Android Auto özelliğimiz bulunuyor. Yani telefonu aracımıza USB'den taktığımız zaman ekranımız otomatik navigasyon sistemlerine geçiyor. Navigasyon var mı diyenler için de böyle bir bilgi vereyim. Ardından aracın ayarlarına bastığım zaman yine kör nokta uyarı sistemini kapatıp açma, anahtarsız giriş çalıştırmanın, siz uzaklaştığınız zaman arkadaşlar bu araçlarımızda araçlarımız kapılarını otomatik kilitliyor. Yaklaştığınız zaman ise aracımız kendisi otomatik kapılarını açıyor. Alt bölüme doğru indiğim zaman burada tek bölgeli dijital klimamız var. Alt tarafta yine 12 voltluk çakmak çıkışımız ve USB girişimiz bizi karşılıyor. Onun arka tarafına doğru geldiğim zaman ise şerit koruma arkadaşlar. Yani siz şeritten uzaklaştığınız zaman direksiyon içeri alıyor demiştim. Onu kapatıp açma tuşumuz yer alıyor. Yeni iToggle dediğimiz vites sistemine geçildi artık. Burada P'ye bastığım zaman park, geri çektiğim zaman R, D, ileri ittiğim zaman R, M'ye bastığım zaman da D'deyken manuel moda geçiyorsunuz. Artık F1 şanzımanlar kullanılabilir hale geliyor. Bir de vitesimizin sağ tarafında drive mod var. Buradan spor, normal ve Eco modlara geçebiliyorsunuz. Eco moda geçtiğiniz zaman aynı zamanda serbest sürüş moduna geçiyor. Yani siz yolda 50-60 km hızla giderken bir anda aracımız vitesini boşa atıyor ve bu sayede daha az yakıt harcamış oluyorsunuz. Güzel bir sistem. Orta tarafta elektronik el frenimiz bulunuyor. Aracı kapattığınız zaman el freni otomatik kendisi çekecektir. D'yi alıp hafif gaz verdiğiniz zaman da el frenini yine kendisi indirecektir. Arka tarafa doğru geldiğim zaman 2 tane bardaklık girişimiz bulunuyor. Kol dayamamız yükseklik alçaklık olmuyor. Tamamıyla standart duruyor. Yine onun içerisinde de bir tane saklama gözümüz yer alıyor. İçeriden de bahsedebileceklerim bu kadar arkadaşlar. İsterseniz artık dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün size Mokka'nın başlangıç versiyonu olan Elegance tonumuzdan biraz bilgiler vermeye çalıştım. Önceki yıllara göre yani 2022-2021 yıllarında arkadaşlar Mokka Elegance'larda ön park sensörü bulunmuyordu. Kör nokta uyarı sistemi yoktu ve aynı zamanda arka taraftaki çift USB çıkışını biz de görmemiştik. Ancak 2023 model yılıyla beraber ön park sensörü, kör nokta uyarı sistemi, ekstra çift USB çıkışı. Evet, önceki yıllarda arkadaşlar bu dediğim özellikler yoktu. 2023 yılı itibariyle artık Mokka Elegance'larımızda bunlar da standart hale geldi ki gerçekten güzel oldu. Güzel işe yarayan özellikler
bildirimler geldi. Fiyatlarımız arkadaşım yan tarafa yazdı arkadaşlar. Siz de bir Mokka Elegans düşünüyorsanız fiyatlarımızda iddialıyızdır. Mutlaka bizimle irtibata geçmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.